Herkese merhaba. Şef Malges'te hoş geldiniz. Bugün ekmek yapıyoruz. Hızlıca başlayalım. Hangi malzemeleri kullanacağız? 1,5 su bardağı suyumuzu bir kaba koyarak başlıyoruz. İçine 1 çay kaşığı kadar kuru maya koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı bal koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Mayamız güzelce eriyince üzerine 3 su bardağı un koyuyoruz. Ekmeğimizin güzelliği de bir taraftan 2 ayrı un kullanmamız. Hem beyaz un hem de tam buğday unu. 1,5 bardak beyaz un, 1,5 bardak da tam buğday unu koyuyoruz. Toplamda 3 bardak un eklemiş oluyoruz karışımımıza. Bu niçin eliyoruz peki? Topaklanma olmasın diye ve güzelce tabii tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Öncelikle biraz zaman alacak bir tarif uygulayacağız ama uygulama aşaması gayet basit. Buna rağmen piştiği zaman gayet yoğunluğu olan lezzetli bir ekmek çıkıyor karşımıza. Bu arada tuzu ilk 1,5 bardak unu koyup karıştırdıktan sonra ekliyoruz. Çünkü tuz mayanın kabarmasını, hareketlenmesini biraz azaltıyor. O yüzden hamurun bir kısmını oluşturduktan sonra tuzu ekliyoruz. En sonunda da kalan 1,5 bardak unumuzu da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Yapışkan, ele gelmeyecek, yoğrulması zor bir hamur ortaya çıkıyor. Benim zaten en çok ilgimi çeken hiç yoğurmadan kaşıkla yapabilmen. Hamura hiç elini sürmüyorsun. Çünkü hamurun yapısı gereği zaten elini süremezsin. Çünkü bayağı ele yapışan gevşek bir hamur aslında. Hamurumuz iyice homojen hale geldikten sonra üzerine bir streç ile kapatıp buzdolabına koyuyoruz. 12 saat ile 24 saat arası bir süre buzdolabında dinleniyor. En az 12 saat bekledikten sonra hamurumuz epey bir hareketlenmiş oluyor. Altına baktığınızda kabarcıkları görebilirsiniz kabın altında. Buzdolabından çıkardığımız hamurumuzu oda sıcaklığında yarım saat dinlendiriyoruz. Masamızı ya tezgahımızı güzelce unladıktan sonra yine bir kaşık yardımıyla hamurumuzu bu masanın üzerine döküyoruz. Unumuzun üzerine döküyoruz. Bayağı iyi kabarmış. Evet. Sonrasında da alttan üste doğru katlama hareketi yaparak hamurumuzu toparlıyoruz. İlk kez elimiz değiyor. Evet, ilk kez elimiz değiyor. Bu kadar değiyor. Bu arada yuvarlak bir kabın içine bir tülbent yerleştirdik ve o tülbentin içine de biraz un serpeledik. Hazırladığımız, yuvarladığımız bu hamurumuzu tülbentin içine koyuyoruz ve tülbenti kapatıp bir yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Pişirme kısmına geldiğimizde fırına koyabileceğimiz, fırında kullanabileceğimiz kapaklı bir tencereye ihtiyacımız var. O yüzden hiçbir yerinin eriyecek bir malzemeden olmaması gerekiyor. Plastik olmaması gerekiyor. Tencerenin içine yerleşecek bir yağlı kağıt ayarlıyoruz. Tencerenin içine rahat yerleştirebilmek için biraz buruşturuyoruz kağıdı elimizde. Böylece daha rahat yerleştirebiliyoruz kağıdı. Kağıdı yerleştirdikten sonra hamurumuzu tencerenin içine ters yüz ederek geçiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 200 derecelik bir fırında yaklaşık bir 45 dakika kadar pişiriyoruz. Her zaman kontrollü olmakta fayda var. Fırınlar farklı oluyor çünkü hepsinin de pişirme şekli farklı olabiliyor. 40-45 dakikanın sonunda bir kontrol edip pişkinliğine bakıp gerekirse bir 5-10 dakika daha tutulabilir. Biraz daha çıtır olması isteniyorsa kapağı açılabilir. Evet, bir yarım saat pişirdik biz. Sonrasında bir 5-10 dakika daha durdu. Daha durdu, evet. Kapağını açıp öyle bir tekrar üzerini kızarttık. Kızaran ekmeğimizi bir tahtanın üzerine koyup soğumasını bekledik. Biraz dinlendikten sonra keserseniz daha iyi oluyor. İçin hamur olmamış oluyor. Tam buğday ve beyaz unun karışımı güzel bir ekmeğimiz oldu. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun.